Merhabalar. Hammaddeler.com İmalatçılar Soruyor video serimizde. Bugünkü sorumuz, izleyicimizin sorusu şu şekilde. Kahve üreticisiyim. Kahvelerimde sodyum bikarbonat kullanabilir miyim demiş kendisi. Çok güzel bir soru. Bunun için öncelikle sodyum bikarbonatı incelememiz lazım. Biliyorsunuz mevzuat.gov.tr'ye giriyoruz öncelikle. Oradan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğini açıyoruz. Ve Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde sodyum bikarbonat var mı diye bakıyoruz. Evet var. E500 koduyla yer alıyor sodyum bikarbonat. İzinli bir gıda katkı maddesi. Aynı zamanda daha önceki günlerde de incelediğimiz gibi sodyum bikarbonat yani E500 gıda katkı maddeleri yönetmeliğinde grup 1'de yani QS prensibiyle kullanılıyor. İyi üretim uygulamalarına uygun olarak minimum miktarlarda kullanmamız gerekiyor. İstediğimiz fonksiyonları sağlayacak şekilde. Genel olarak bu şekilde. Ancak biz kahvede kullanımını incelememiz gerekiyor. Bu nedenle gıda katkı maddeleri yönetmeliğinde gıda kategorilerine bakıyoruz. Gıda kategorilerinde kahve içecekler kısmında şöyle detay vereyim ben size. Bu bölüm biraz detaylı. 14 numaralı kategori içecekler olarak geçiyor. 14.1 alkolsüz içecekler. 14.1.4 kahve, çay, bitkisel ve meyve infüzyonları, hindiba, çay, bitkisel ve meyve infüzyonları ve hindiba ekstrakları, çay, bitki, meyve ve tahılların infüzyon preparatları, bu ürünlerin karışımları ve hazır instant karışımları olarak geçiyor. Yalnız henüz burada bitmiyor. Onun da altında 14.1.4.1 ve 14.1.4.2 var. 14.1.4.1 kahve ve kahve ekstrakları olarak geçiyor. 14.1.4.2 de diğerleri olarak geçiyor. Şimdi biz sodyum bikarbonatın kahve ekstraklarında ve diğerlerinde olup olmadığına bakacağız. Şöyle bir bakalım. Kahve ve kahve ekstraklarında grup 1 gıda katkı maddelerinin kullanımına izin verilmiyor. Herhangi bir şekilde kullanamıyoruz. Bu durumda kahve ve kahve ekstrakları tanımı altında yer alan ürünlerde grup 1'de yer alan hiçbir gıda katkı maddesini kullanamıyoruz. Bu durumda kahve ve kahve ekstraktına sodyum bikarbonatı da kullanamayız. Ancak burada tabii ki detaylar çok önemli. Şuradan detayları açalım. Biliyorsunuz bu noktada kullandığımız Gıda Kodeksi, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği gıda kategorileri kılavuzu var. Bu kılavuzda gıda kategorilerinin detayları veriliyor. Burada hemen açalım kahve ile ilgili detayları. Evet. 14.1.4.2'de kahve ve kahve ekstrakları vardı. Burada kahve deyince ne anlamamız gerektiğini şu şekilde açıklamış kılavuz. Kahve içeceği demlenmiş kahve çekirdekleri veya öğütülmüş kahveden elde edilir. Kafeini azaltılmış, kafeinsiz ve kafeini azaltılmamış kahvelerin her ikisini de kapsar demiş. Ayrıca kahve ekstraktının da ne demek olduğunu açıklamış. Şu şekilde kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı, çözünebilir kahve, instant hazır kahve.
bir asit veya bir baz eklenmesini içeren hidroliz prosesini hariç tutan ve ekstraksiyon ortamı olarak sadece su kullanarak kavrulmuş kahve çekirdeklerinden ekstraksiyonla elde edilen konsantre üründür. Kahve ekstraktı, teknik olarak uzaklaştırılması mümkün olmayan, çözünmeyen maddeler ve kahveden gelen çözünmeyen yağlar dışında sadece kahvenin çözünebilir ve aromatik bileşenlerini içermelidir. Kahve esaslı kuru madde içeriği Türk Gıda Kodeksi kahve ve kahve ekstrakları tebliğ hükümlerine uygun olmalıdır. Kurutulmuş ve macun haline getirilmiş kahve ekstraktını anlatıyor. Kahvenin ekstraksiyonu ile elde edilen kahve ekstraktı dışında herhangi bir bileşen içermemelidir. Sıvı kahve ekstraktı ağırlığının %12'sini geçmemek kaydıyla kavrulmuş veya kavrulmamış şeker içerebilir. Bu kategori granül veya toz haldeki kullanıma hazır, çözünebilir kahve, kahve kristalleri ve kahve tozu olarak da isimlendirilen aromalandırılmamış instant kahve, hazır kahveyi içerir. Konsantre sıvı formdaki aromalandırılmamış instant hazır kahve de bu kategoriye dahildir. Bu kategori konserve edilmiş sıvı kahveyi içerir. Buraya kadar tamam. Ancak 14.1.4.2 yani diğerleri kategorisine baktığımızda şu şekilde kategoriler var, alt başlıklar var. Aromalandırılmış instant hazır kahve, aromalandırılmış kavrulmuş kahve, ikisi bir arada, üçü bir arada gibi kahve karışımları, aynı zamanda da sıcak içecekler için kahve karışımları, örneğin cappuccino için toz karışım. 14.1.4.2 yani az önce söylediğim bu ürünlerde ise grup 1 yani sodyum bikarbonatın da yer aldığı grup 1 gıda katkı maddeleri QS prensibiyle kullanılabiliyor. Şimdi bunların biraz açıklamasına bakalım. Aromalandırılmış instant hazır kahve nedir? Kılavuzda ne yazıyor? Vanilya, karamel, tarçın, portakal, hindistan cevizi, çikolata gibi aroma vericilerin eklenmesiyle kullanıma hazır toz veya granül haldeki öğütülmüş kahvedir. İkinci bir ürün grubu aromalandırılmış kavrulmuş kahve. Yukarıda belirtilen aroma vericilerle infüze edilmiş kavrulmuş kahvedir. Gelelim yine bizi ilgilendiren diğer gruba. İkisi bir arada veya üçü bir arada kahve karışımları ve sıcak içecekler için karışımlar. Örneğin sıcak cappuccino içecekleri için toz. Süt bazlı krema veya süt ürünü içermeyen krema, şeker ve veya süt tozu, kakao, karamel, vanilya ekstrakları, aroma vericiler, tuz gibi diğer bileşenlerle instant hazır kahvenin toz ön karışımlarıdır. Bu ürünler sıcak veya soğuk su gibi sıvının eklenmesiyle hazırlanır. Bu kategori içeceklerin evden hazırlanması için tozları, sıcak içeceklerin hazırlanması için tozları, otomatik makineler için kahve bazlı içecekleri, çikolata, cappuccino aromalı içecekleri, aromalandırılmış instant hazır cappuccino ürününü kapsar. Buradan ne anlıyoruz? Bu ürünlerin içerisinde sodyum bikarbonat yani E500 kullanabiliyoruz. Gelelim neden sodyum bikarbonat kullanılıyor? Kahvede nasıl bir fonksiyonu var konusuna. Biliyorsunuz kahve asidik bir içecek. pH 4,5 ile 5,5 arasında oluyor ortalama. Kahve kavrulmasında ortaya organik asitler ortaya çıkıyor. Doğal olarak kahve çekirdeğinin içerisinde yer alan sitrik asit, malik asit, laktik asit gibi asitler, organik asitler asiditesini oluşturuyor kahvenin. Asidik bir içecek olduğu için sodyum bikarbonat eklendiğinde içimi daha kolay bir hale geliyor. Asitliği azalıyor. Daha yumuşak içimli bir ürün haline geliyor. Bu yüzden bazı kahve üreticileri yumuşak içimli kahve üretmek için tercih edebiliyor sodyum bikarbonatı. Kullanabiliyoruz dedik. Bu şekilde kullanılabiliyor dedik. Tat profilini yumuşatıyor dedik kahvenin. Şu önemli, dozajını biraz konuşalım. Her QS ürününde olduğu gibi, gıda katkı maddesinde olduğu gibi istediğimiz fonksiyonu elde edebileceğimiz minimum miktarda kullanmalıyız. Biz ne diyoruz? Sorumlu üreticiler her zaman gıda katkı maddelerini
minimum miktarlarda kullanır. Bu nedenle sodyum bikarbonatın kahvedeki dozajını da %0.1-0.5 arasında öneriyoruz. Bu nedir? Yaklaşık 1 kilogram ürüne veya 1 litre ürüne 1 gramla 5 gram arası sodyum bikarbonat E500 dozajı öneriliyor. Bunun üzerinde eğer kullanılırsa metalik bir tat, sabunsu bir tat meydana geliyor. Bu nedenle denemelerinizde, Ar-Ge çalışmalarınızda bu oranlara dikkat etmeniz lazım. Aşmamaya çalışın. Tabii aynı zamanda kahvenin suyla daha hızlı ve pürüzsüz karışmasını da sağlıyor sodyum bikarbonat. Ve özellikle de cappuccino gibi kahvelerde de köpük oluşumuna katkıda bulunuyor. Genel olarak sodyum bikarbonatın kahve ürünlerinde kullanımı bu şekilde. Bahsettiğim gıda kategorilerine dikkat etmeniz gerekiyor. O ayrımı net anlamanız ve ürünlerinizde o şekilde kullanmanız gerekiyor. İsterseniz tekrar edeyim. Hangi kahve ürünlerinde kullanılabiliyor? Aromalandırılmış instant hazır kahvelerde, aromalandırılmış kavrulmuş kahvelerde, ikisi bir arada, üçü bir arada gibi toz karışımlarda, aynı zamanda da cappuccino gibi, white mocha gibi örnek olarak karışımlarda kullanılabiliyor. Genel olarak bu şekilde. Yine detaylı olarak sorularınız olursa kendi ürettiğiniz kahvelerle ilgili sodyum bikarbonatın kullanımı ile ilgili daha detaylı sorabilirsiniz. Çünkü bir videoda bütün detayları anlatmak gerçekten kolay olmuyor. Bu nedenle çeşitli videolara bölerek anlatmaya devam edeceğiz. İmalatçılar soruyor serimizde. Siz de eğer bir gıda imalatçısıysanız veya kozmetik veya başka bir sektörde imalat yapıyorsanız sorularınızı bize gün boyu iletebilirsiniz. Teknik ekibimizle birlikte bu sorulardan seçerek sizlere yanıt vermeye çalışıyoruz. Değerli çalışmalarınızda, imalatlarınızda başarılar diliyoruz.